Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyidir ben de. Hadi iyi diyelim, iyi olsun. Yalı Çapkını 61. bölümü konuşuyoruz abi. Bir dizi daha ne kadar kötüye gidebilir? Her hafta bunu canlı olarak izliyoruz cuma akşamları. Diğer bölüm daha da kötü olacak bence. Hani fragmanla biraz insanlara umut ektiler ama şimdi senarist de hafta içi şöyle bir story paylaşmış işte balkonunda. 61'den sonra her şey çok güzel olacak falan diye. Şimdi size sormak isterim. Bu zamana kadar buraya başka biri mi getirdi senaryoyu, ikinizden başka biri mi getirdi de 61'den sonra iyi olacak? 61'den sonra iyi olacaksa yapmanız gereken 4-5 tane çok büyük hamleler var ki bugüne kadar asla yapmadınız. Onları yapacak mısınız? Arkasında durmayacaklardır bence. Hani ben yazarlara olan inancımı yitirdim açıkçası. Zaten deneme tahtasına döndü dizi. Farklı yazar getiriyorsun, sonra Günger Bey'in yanına takviye yapıyorsun, sonra o çocuk yazmaya başlıyor falan. Böyle bir döngüye döndü. Bu kadar basit olmaması gerekiyor bazı işlerin abi. Yalı Çapkını özelinde de bu durum mevcut. Ben de şöyle bir öneri sunuyorum. Madem yapım çok seviyor senaryo kısmında denemeyi, şeyleri. Senle ben, bir de Twitter'dan bu diziye gönüllü olan 2 tane senaryo yazmak isteyen 2 kişi, dörtlü bir ekip kuralım. 2 bölüm bize versinler. Eğer bu reytingleri yükseltmezsek ben de bir şey bilmiyorum. Çok net hamlelerle yükselteceğiz. Madem hani mesela diyorlar ya çok flash bir kesit yapacağız işte artık başka bir Yalı Çapkını izleyeceksiniz. Ben hiç zannetmiyorum çok da fazla bir şeyin değişeceğini. Ama mesela bize verseydiniz ben yapardım mesela diye düşünüyorum Twitter'daki birkaç kişiyle birlikte. Ya sadece oradaki hikayeleri bile okusalar çok güzel şeyler yazabilirlerdi ilk sezondan beri. Ama şimdi artık dizinin bence fanları da yavaş yavaş bıraktı. Şimdi izlenecek bir bahar dizisi var başka gün. Başka da hani insanlar öyle zevkle takip ettiği bir dizi çok göremiyorum yeni de çıkan. Ne olacak bilmiyorum. Cuma günü genel olarak reytingler de düştü her dizi. Bütün dizilerde. Özellikle Yalı Çapkını kan kaybetmeye devam ediyor. 3 yani. 3 reyting ne abi bu dizinin hani başlangıç noktasına döndü. İlk 2 bölüm gibi falan oldu yani baktığımızda. Dizi başladığında romantik komedi ve bir psikolojik drama olarak başladı gerçek hayattan uyarlanan. Geldiğimiz noktada aslında bir aksiyon mafya ve tam bir töre dramasına döndü dizi. Hatta bayağı bir melodramvari şeyler de izliyoruz. Başladığı ve vaat ettiği noktadan bambaşka bir yere geldi. Bunu da sadece bölüm sürelerinin uzun olmasına bağlayamayız. Bu tamamen bir kişisel tercih. Aynı olaylar tekrar yaşanıyor. Dizinin türü hala belli değil. 61 bölüm oldu. Hiçbir şey değişmedi. Çok saçma bir yere gitti. Şimdi tutunacak ne dal kaldı onu bilmiyorum. En kötü şey bence zaten bir dizinin türüyle oynamaktır. Zaten yapım şirketinin de şu anda pek hayra alamet gittiği söylenemez. Çünkü şu anda yayında olan dizileri yokuş aşağı gitmeye devam ediyor. Bunun içinde Ömer de var. Bunun içinde zaten Yalı Çapkını da var. Bunun içinde Sakla Beni de var. Yani yapım da ne yaptığını bence bilmiyor. Çok radikal hamleler yapmaları lazım ki o eski reytinglere dönebilsin. Genel yapımın yaptığı diziler açısından. Dilersen bölüme geçelim. Şimdi 60. bölümde nerede kalmıştık? Seyran Akın'la el ele yürüyorlardı. Ferit de arkalarından bakıyor. Basın var ortada, fotoğraf çekiyorlar. Böyle bir başlangıç oldu. Ondan sonrasında ne gördük? Ferit tamamen kafayı kırmış bir şekilde artık şunu söylüyor. Seyran bensiz yapamaz. Bana bir oyun oynanıyor. Ortada bir dümen var. Seyran'ın ben gözlerinden görüyorum. Bana hala aşık. Bu böyle olmaz. Ben Seyran'dan vazgeçmeyeceğim motivasyonu vardı ortada. Tabii bir de bu motivasyonun arkasında da nasıl başka bir erkekle el ele olur, birlikte olur. İşte bunun arkasında kesin yine Kazım Ağa var. Ben bu olayları yaşamıştım. Tekrar aynı şeyler yaşanıyor büyük ihtimal. Bir fiyata kızını tekrardan pazarlamaya çalışıyor tarzında bir düşüncesi vardı Ferit'in. Tabii ki de tanıdığı için Kazım Ağa'yı böyle düşünmesi çok normaldi. Onun açısından motivasyon olarak bir sıkıntısı yoktu. Sadece çok fazla aynı olaylar yaşandı. Dizide hep bir sıkıntı olduğunda Kazım Ağa ile Ferit yüz yüze gelip konuşuyorlar. Enteresan bir durum yaşandı. Diğer bölümde de birbirlerine girdiklerini göreceğiz bu noktada. Yani evet işte zaten Ferit'in yaşadıkları bile dizinin ne kadar döngüye girdiğini bize gösteriyor bence. Ya şu çok acayip. Yaklaşık 4 bölümdür falan hep aynı şeyler oluyor ve bir gıdım ilerlemiyor. Aslında biz 4 bölümü izlemesek de olur noktasına geldi durum. Yani neden artık hep aynı şeyleri seyrediyoruz bölümler boyunca, yeni bir şey görmüyoruz. Replikler bile aynı. Ya bu akıl almaz bir durum. Ya tabii canım, mesela Akın'ın Kazım Ağa'yla diyalogları aynı, Seyran'la diyalogları aynı, Ferit'in Abidin abiyle diyalogları aynı şey böyle kopyala yapıştır. Ondan sonra 2 tane cümle değiştir virgül koy aralarına gibi bir raddeye geldi. Israrla orayı devam ettirmiyorlar. Böyle olunca da tabii ki de toplanıp artık farklı bir hikaye aksına ilerlemek gerekecektir. Hani ben bir planları olduğunu düşünüyordum bu kadar ısrar ediyorlarsa aynı hikayede. Ama gördük ki aslında mesela Pelin'e Serter olayının da hala devam ettiğini, onlara özel bir ev tahsis edildiğini falan gördük. Yani yapımın burada yan hikayelere ısrarla ilk sezondan beri istenmeyen yan hikayelere harcadığı kredi çok enteresan.
enteresan. Onun dışında tabii Orhan'ın hapisten çıkması mevzusu yüzünden Seyran bunları yapıyor'yu görüyoruz. Bu noktada da Ökkeşer Seyran'a bir anlaşma sundu. Dedi ki artık hani hiçbir şey fark etmez. Sen Akın'la sözleneceksin. Boşanma ertesinde de evleneceksin dedi. Seyran da tabii her zamanki gibi hep bunu saklayarak, bunu kimseyle konuşmayarak, kendi kafasına göre bir planlar uydurarak aslında Ferit'ten vazgeçme noktasına gelmiş durumda. Tabii şunu gördük. Korhanlar Akın'ın annesine bir şey yapmışlar. Onu sakat bırakmışlar. Akın da bunu Ökkeş Ağa'dan daha yeni öğrendi ve artık Korhanlara düşman bir Akın da var karşımızda. Kardeşim, şu anda seyrettiğimiz bu karakter Tarık olmadı mı? Ne farkı var Tarık'tan? Biraz daha yakışıklı olanı bence herhalde diye düşünüyorum. Biraz da şive yapanı herhalde. Ama daha kötü oyuncusu bence. Tabii ki de daha kötü oyuncusu şimdi düşündüğümüzde. Bilmiyorum ya, senaristin sanırım o Tarıklarla olan o senaryo ilk sezondaki içinde kalmış. Onu bence devam ettirmek istiyordu herhalde. Onu tekrardan farklı karakterler üzerinden bize göstermek istedi ama bence eğer değişiklikler yapılacaksa ben ilk bu karakterleri çıkartırdım. Zaten Pelin'leri ayrı tutuyorum. Pelin'le Nevra senaryosu falan. Onları zaten çoktan çıkartmıştım. Bunları da çıkartırdım ama bence Yalı Çapkın'ı bu sezonda diğer ilk sezondaki gibi hani finaline doğru birinin vurulacağı, belki de Ferit'in katil olacağı yanlışlıkla, Seyran ya da Ferit'in başına tekrar bir şey geleceği bir senaryoya doğru gidiyor yani. İşte bir aksiyon mafyaya döndü iş. Halbuki o gün başka bir rakibi de çıktı bu türde olan. Neden mesela aynı türde iş yapmak istersiniz? Onu çok anlamıyorum. Sizin türünüz romantik komediye başlamışken. Bu dizide şu an tek romantik komedi kısmı İfakat'le Şehmus arasında. Bu da çok ironik yani. Tabii şimdi Orhan hapiste aksında artık yeni bir hikaye açılımı var. Ökkeş Ağa Orhan'ı ziyaret etti hapiste ve ona dedi ki Halis'e ihanet et ve başa geç, hapisten çık. Bu noktada da Orhan bunu kabul etti ve hapisten çıktı. Şimdi burada önemli bir detay var. Hakkımı helal etmiyorum baba sana dedi Orhan görüntülü görüşmede. Galiba karakter açısından, hikaye açısından en doğru giden ki Sunan'ın da şu an hali belli, saçmalandı orada da. Evet. O da abuk subuk bir yerlere doğru gidiyor. Bence en tutarlı şekilde ve karakter gelişimi açısından da seyretmeyi 10 dakika izin verseler de bize Orhan kanadı galiba. Madem olay ondan ilerliyor. O zaman neden bu adamı az görüyoruz bölümlerdir? Ben de anlamıyorum. Mesela oraya iyi bir toplama yaptı. Hani hapisten çıkan bir kişi daha değişir. Zaten babasının yerine geçmek istiyordu. Bu planları vardı hapise girmeden önce de. Şimdi artık tekrardan hapise girme tehdidi yüzünden de iyi bir motivasyona sahip oldu Orhan. İçeriden de ailesinin onu çıkartamadığını görünce suçlayacaktır da tabii ailesini. Bu noktada da kapışacaklardır bence. Şimdi Kaya'yı artık herhalde oraya mı ikilimleyecekler bilmiyorum. Çünkü onun da bir konuşması olmuştu Orhan'la. Çocuğun hikayesi çok boş kaldı. Suna dedi ki artık boşanalım falan. Artık Suna ile Kaya mı daha önce boşanacak yoksa Ferit'le Seyran mı? Bilemiyorum yani. Bu boşanmalar, evlilikler sürekli çıkmaya başlıyor dizide. Hep bir döngü. Birileri yalıya giriyor çıkıyor. İşte Ferit kaçırıyor Seyran'ı falan bilmem ne. İnsanlar şeye bile sevinmişler fragmanda ya. Bu sefer işte Ferit böyle bir nişanlanma olayını görünce Seyran'ı aldı kaçırdı. Tarık'layken bir şey yapmamıştı falan demişlerdi böyle. Ama ondan sonrasında şey de biliyoruz yani Ferit eve girip kaçırmıştı yani Seyran'a baktığımızda. Her şey bir döngü içerisine gidiyor. İnsanlar biraz çabuk unutuyor bence. Tabii Orhan demişken de Orhan'ın gelişimi açısından da güzel şeyler vaat ediyor dizi. Umarız orası sapıtmaz. Sapıtma derken de hikaye sapıtması olarak da işlerin sarpa sardığı bir aksa geçiyoruz ki biz seninle sezon başından beri bu aksı severdik. Suna aksı bu. Yani Suna'nın karakteri de abuk subuk bir yere gitti. Mahvoldu diyebiliriz. Bir de üstüne Kaya ile Ferit üstünden bir kıskançlık mevzusu çıktı. Artık senden boşanacağım Kaya dedi. Bence bir çift olarak birbirlerine gayet yakışan bir çiftti. O karardan da neden bir anda dönüldü onu da anlamıyorum yapım açısından. Çünkü hani Kaya Suna gerçekten bir yere doğru giderdi. Kesinlikle giderdi. Hani boşuna da açılmamıştı. İyi bir altyapı kurmuşlardı. Motivasyonları da yüksekti. Bir fal mevzusuna harcadılar bu çifti. Şimdi hem Kaya'nın gittiği gidişat hem de Suna'nın ilerlediği gidişata baktığımızda o kadar mantıksız ve altyapısı boş ki. Hani yaşayamadığı hayatı yaşamanın flashbacklerini her bölüm görüyorsun Suna. Ve bu yüzden de hep böyle Ferit'i doldurmaya çalışıyor. Kaya ile bir şeyleri bitirmeye çalışıyor. Bu bile kaç bölüm sürdü abi. O zaman yapacaksanız yapın bir şeyleri yani. Ferit'le bir yakınlaşması falan çekin. Kurtulalım yani hani istiyorsanız. Ve ilerlesin bir şeyler. Anladın mı? Hani mesela her bölüm Nevra'yı 2 dakika görüyoruz. Gidiyor kıza. Olsun dükkanı açarız hallederiz diyor gidiyor. Abi ya olsun ya olmasın. Karar verin yani. Biz fanların tepkisini çekeceğiz diye 10 dakikalık sahneyi kesip atıyorsanız her bölüm böyle. Ya çıkartın ya kalsın ya. Bu biraz şey abi. Karar vermeniz lazım. Karar veremeyince fanları da kaybedersin. Normal sen kendi yapmak istediğin şeyleri de yapamazsın. O zaman hiç kimsenin memnun olmadığı bir iş çıkar. Ben hep bunu diyorum. Ya fanlara karşı bir dizi yazacaksın yine
mi izleyecekler? Diyecekler ki bu dizi böyle 4-5 bandında götürürsün. Ya da onların da biraz iç sesini dinleyip biraz da bu dizinin neden sevdiğini hatırlayıp biraz daha yükseltecek şeyler yaparsın. Hani orta noktada buluşursun ama ben onu da yapmayayım, bunu da yapmayayım. O zaman karar veremiyorsun. O zaman da 2 saat 20 dakikalık ne yüdüğü belirsiz bir şey seyrediyoruz. Yani 3-4 haftadır hep aynı şeyleri görüyoruz. Dilersen yan akslara geçelim. Şimdi Pelin'le Serter eve çıktı ve Serter'de de bir manyağa bağlama durumu var. Pelin'i kameradan izliyor, onu eve kapatıyor falan. Yeni psikopatımız hayırlı olsun. Zaten eksik de psikopat, bir de şimdi Serter'i yaptılar başımıza. Yani Ferit herhalde kurtarmaya çalışacak Pelin'i falan. Ya da şey mi olacak? Seyran'ı mı kurtarsam, Pelin de bir yandan da kurtulması gerekiyor falan tarzında bir ikili bir şey mi yapacaklar yine? Hani böyle bir türlü çocuk çıkartamıyor hayatından şu kızı, ya tam kendi bu sefer isteğiyle çıkarttı. Yine mesela hayatına ikilimlendirdiler. Hep yan çatışma olsun karakterin hikayesine diye yapılıyor. Bence gitselerdi, kurtulsaydık daha iyi olurdu. Yani madem bu kadar uzadıysa. Onun dışında bir başka aksta mağazalara silahla saldırı olayı. Öğrendik ki Ökkeş ağa bunu yaptırmamış. Bakalım o kim çıkacak? Serter'in çıkması yok mu bunu yaptıranın? Birçok kesim zaten Serter'in olduğunu düşünüyor bunu yaptıranın. Bilmiyoruz, belki bambaşka biri çıkacak, yeni bir kötü adam daha gelecek. Çünkü dizi abuk subuk yerlere gitmeye devam ediyor. Onun dışında tabii Nükhet Amerika'ya gidiyor. Şehmuz'la ifakat ilişkisi de 2 dakika her bölüm ilerlemeye devam ediyor. Binur Kaya'nın acaba diziye devam edip etmeyecek konusunda bir spekülasyon mu vardı ya da sözleşmesi mi bitti bilmiyoruz ama çıkması kendisi için hayırlı olur. Ben de bu aile içerisinde yani yer almak istemezdim. Çok da iyi işleyemediler nitekim karakterini. Hani belki de kısa süreli gidip gelecekse okey ama hani bence gitmeleri şu açıdan işe yarayabilir. En azından ifakate biz farklı bir noktada görebiliriz. Komik bir yan hikaye izleriz o iki çift arasından, en azından onu yapabiliriz ama hani gerek var mı? Bunun altyapısı niye oldu? Bu nereye bağlanacak? Nereye isabet edecek ana hikayede? Bilemiyorum yani. Gerek de yok aslında baktığımızda. Onun dışında bir yan hikayemizde Ayşen ile Abidin durumu. Onlar da yine her bölümde 2'şer 3'er dakika hikayelerini ilerletmeye devam ediyorlar. O da Ayşen geldikten sonra olacaktı. 61. bölüme kadar geldi, hiçbir şey olmaması. Anlamış değilim. Dilersen son sahneye geçelim. Evet, şimdi şundan bahsetmek lazım. Seyran Ferit'le evli. Seyran ama başka biriyle sözleniyor. Ya bu ne? Ya ne yapmaya çalışıyorsunuz? Buradan OGM'ye seslenelim istersen. Seslenelim. Siz Sakla Beni diye bir dizi çektiniz. Hatta biz incelemesini de yaptık. Ne kadar abuk subuk sahneler çektiniz ve büyük tepki topladınız. Ne yaptığınız belirsizdi. Zaten şu an o dizide ne yaptığı belirsiz bir şekilde ilerliyor. Bu sezonki her dizi gibi yaptıkları aslında. Ömer senaristini değiştirdiniz. Ülkemizin de gündeminde olan bir tarikatın hikayesini hikayeye endekslediniz. Sonra yeni karakterler soktunuz diziye. O karakterler sevilmedi. Abuk subuk şeyler ortaya çıktı. Yalı Çapkını özelinde artık daha ne göreceğiz? Evli bir kadın başka bir adamla sözleniyor. Ya bu daha ne kadar saçmalık olabilir? Zaten 1. sezonda Tarık mevzusunu soktunuz ama Tarık'la sözlenmedi. Sadece muhabbeti geçti bu durumun. Abi siz yüzük takıyorsunuz ya. Evli kadın yüzük takıyor ya. Başka bir adamla nişan kesiyor ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi artık? Hani ne seyrediyoruz biz? Bu ne saçma bir şey. Mesela bu senaryo yazılıyor ya. Yapım kısmına gittiğinde, drama ekibiyle birlikte incelendiğinde nasıl onaydan geçebiliyor ki böyle sahneler? Ya da mesela yönetmenin de önüne geldiğinde arkadaşlar böyle bir şey yazmışsınız da hocam hani biz çekelim mi gerçekten böyle bir şeyi? Nasıl denmiyor bilmiyorum. Çünkü mesela kadın da bir yönetmen baktığımızda Burcu Alptekin çekiyor. Komple bir mantık hatası var yapılan işte. Madem hani bu bölüm şey muhabbeti geçmişti ya, hani artık mahkemeye de gitmemize gerek kalmayacak. Direkt onlar da onayladığında boşanacaksınız. Boşandır. Boşandır. Evet abi. Aynı bölümde boşansınlar. Halis Ağa da zorla Ferit'e imzalatsın. Bu kızla magazin haberlerinizi yine gördüm. Bak bu seçimini yapmış. Bunu imzalayacaksın desin. Ferit de gönülsüz olarak imzalasın ya da onun yerine başkaları imzasın yalandan onun imzasıyla. Onun katakulli içerisinde bir şey olsun. Boşansınlar var, sonra olsun hemen, anladın mı? Acele neydi? Abi şunu anlamıyorum. Kazım'la Ferit oturuyor. Ferit diyor ki ben senden boşanmayacağım Seyran diyor. Ve 5 dakika sonraki sahnede nişan kesiliyor ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Boşanmadılar abi bunlar. Boşanmadılar. Ya ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kafanızda ne tahayyül etmeye çalışıyorsunuz? Bu yaptığınız saçmalığın artık saçmalığı. Zaten kadına şiddeti meşrulaştırdınız şu dizide. Abi ben sana daha acı bir şey söyleyeyim mi? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir bölüm yayınlamak daha kötü bir şey yani.
Yani Seyran'ın zaten içi boşaltılmadı. Ya bunlar zaten haftalardır konuştuğumuz mevzu da. Ha bu ne ya? Bu son sahne kabul edilebilir bir şey değil. Artık saçmalığın da ötesi. Zaten başında da özellikle kadın karakterlere yüklediği misyon ortadaydı. Hep abuk subuk şeylerdi de. Yani bunu da artık izledikten sonra daha ne görebiliriz'i artık tahayyül edemiyorum ben. Mesela her hafta daha nasıl bir rezillik göreceğim diye izliyor gibiyim de bir noktada. Ya çok da yorum yapmaya gerek yok üstüne. Zaten eleştirilerimizi yaptık. Tepkimizi hani bu noktada koyduk. İnsanlar da bunun üzerine konuşuyor. Ya bu dizinin zaten daha ilk bölümünde çok büyük bir skandal vardı, hatırlarsın. Bölümler arasında 2-3 tane daha böyle ilginç şeyler olmuştu geçen sezonda. Bu sezonda birkaç tane ufak olay oldu ama artık bu içlerinde en büyüğüydü herhalde diye düşünüyorum. Neyse bunu da belki de bir şekilde kapatmaya çalışırlar ama kapanmaz yani. Hani tarih bazı şeyleri unutmuyor. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Başka incelemelerde görüşmek üzere.